Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere margin risk oranı nasıl hesaplanıyor buna bakacağız ve borç alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları göstereceğim sizlere. Cüzdan bölümüne girdiğimizde ben çapraz marjine 50 dolar, izole marjine de 100 dolarlık bakiye transfer ettim. Şimdi bunlar üzerinden gösterim yapacağım. İlk başta margin kısmına geldiğinizde borç ala tıklarsanız bakın. Burada masraf oranı ve limit bilgileri kısmı var. Görüntüleye tıkladığımızda karşımıza margin bilgileri kısmı çıkacak. Hemen buranın ne olduğuna bakalım. Bak ilk başta burada VIP seviyemiz var. Bu VIP seviyesine bağlı olarak alabileceğimiz maksimum borç miktarı artıyor ve ödediğimiz faiz miktarı azalıyor arkadaşlar. Yani VIP'niz ne kadar yüksekse o kadar karda oluyorsunuz. VIP 0'da 60 BTC borç verirken yıllık faizi 18.25. VIP 9'a geldiğimizde yıllık faiz 14.60'a düşüyor ve 10 katı kadar borç alabiliyoruz. Yani 60'tan 600 BTC'ye çıkardılar arkadaşlar. Şurada margin çiftlerini görüntüleye tıklarsanız da çapraz marjinde hangi pariteleri desteklediğini buradan bulabilirsiniz. Ethereum'a bastığımızda yine burada gösteriyor vesaire. Bizim için önemli olan şey arkadaşlar günlük masraf ve yıllık masraf oranları. Biliyorsunuz ki bankalarda kısa vade ile uzun vade arasında faiz farkları oluyor. Bakın burada günlükle yıllık arasında faiz farkı var mı? Hem de bunun hesaplamasını görelim arkadaşlar. Hesap makinemi açtım burada. Şimdi hemen bakalım. VIP 0 üzerinden hesaplayacağız. 0,05 çarpı 365 yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %18.25 rakamına ulaşmış olduk. Saatlik masrafa bakalım. 0,05 bölü 24 yaptığımızda 0,002 çıktı karşımıza. Hemen bakalım doğru mu diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hesap makinemizi açalım. Tamamen aynı rakama ulaşmış olduk. Yani saatlik masrafla yıllık masraf arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Hepsinde eşit miktarda faiz kesiliyor. Biz borç alırken bu faiz oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şunun mantığını şöyle göstereyim size. Bakın. Biz Bitcoin üzerinden 100 Bitcoin borç alırsak bir yıl sonra ödeyeceğimiz miktar 118.25 Bitcoin arkadaşlar. Bakın 100 Bitcoin'e 118.25 Bitcoin. Ama Ethereum borç alırsak 100 Ethereum borç aldığımızda bir yıl sonra 109.12 Bitcoin ödeyeceğiz. Aşağılara indiğimde bakın BNB'ye bakın %109. Yani 100 BNB borç alırsak bir yıl sonra 209.50 BNB geri ödeyeceğiz. Yani BNB'nin faiz oranı çok ama çok fazla arkadaşlar. Tabi bunu kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Benim burada size anlatmak istediğim şey eğer ki bir coin'den borç alacaksanız lütfen buradaki faiz oranlarına dikkat edin. Mesela BNB borç almak tamamen mantıksız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun için de USDT borç alıp USDT de fazla ama tabii ki BNB'ye göre daha az. USDT borç alıp onun üzerinden BNB almak daha mantıklı. Şimdi bunu baktığımıza göre geri gelelim hemen. Artık risk oranımız nasıl hesaplanıyor? Buna bakalım. Çapraz marjinde risk oranına tıkladığınızda bakın üzerinde bilgilendirme yazıyor arkadaşlar. Toplam varlık bölü borç miktarınız artı faiziniz diyor. Hemen bunu nasıl hesaplanıyor bakalım. Bakın USDT bakiyemiz var burada, borç ala tıklıyorum. Bana verdiği maksimum borç miktarını alıyorum arkadaşlar. 200 dolarlık borç veriyormuş. Aldım. Geri geldim. Şimdi 250 dolar kullanılabilir bakiyemiz oldu ve faiz oranımız yani risk oranımız 1.25'e düştü arkadaşlar. Bu nasıl hesaplanıyor? Hemen bakalım buna. Şurayı sıfırlayalım. Toplam kullanılabilir bakiyemiz ne kadar? 250. Böyle yapıyoruz. Ne kadar borcumuz var arkadaşlar? 200. 200 dolar borcumuz var. Eşitlediğimizde bakın ne çıktı? 1.25. Tabii ki bu biz pozisyon açmadığımız durumda. Eğer ki pozisyon açarsak ve bakiye kaybetmeye başlarsak tabii ki risk oranımız değişecektir. Çünkü buradaki toplam kullanılabilir bakiyemiz azalacaktır arkadaşlar. Mesela bir miktar borcu geri ödeyelim. Ne kadar vardı? 50 dolarını geri ödeyelim arkadaşlar. Tekrar bir hesaplama yapalım. 1.33'e çıktı mesela gördüğünüz gibi. 200 kullanılabilir bakiyemiz var. Bölü yapıyoruz. Ne kadar borcumuz var? 150 arkadaşlar. Eşittir dediğimizde 1.33. Gördüğünüz gibi buradaki risk oranını bulmuş olduk. Bu niye bizim için önemli? Bundan sonraki videoda hesap makinesini detaylı kullanımını öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın margin bölümünde burada hesap makinesi var. Pozisyon açmadan önce kendi likidasyon fiyatınızı belirleyip buna göre büyüklükte bir pozisyon açmanız gerekiyor ve risk seviyeniz ne olacak? Bunu buradan hesaplamanız gerekecek arkadaşlar. Onun için ilk önce risk seviyesi nasıl hesaplanıyor bunu göstermek istedim sizlere. Hemen izole marjine bakalım. İlk başta şu borcu komple kapatalım. Evet şu anda borcu kapattım arkadaşlar. Tabi burada BNB borcumuz olmuş olabilir. Bunu da transfer edelim BNB buraya.
Bunu da geri ödedik mi? Artık tamam. Tüm borcumuzu geri ödemiş olduk arkadaşlar. Buradan tüm bakiyemizi artık çekebiliriz. Gördüğünüz gibi borcumuz yok. Dikkat ederseniz burada faizi BNB üzerinden ödettirdi bana. Ama izole modda böyle bir seçenek yok arkadaşlar. İzole modda her bir parite kendi içinde değerlendirildiği için burada BNB üzerinden faiz ödeme seçeneğimiz yok. Hangi coin'den borç aldıysanız onunla faizini ödemeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben 1 inç USDT paritesine 50 USDT, BTC USDT paritesine de 50 USDT bakiye transfer ettim. Şimdi buradan borç alalım hemen. Borç ala geldim. Şuradan hemen USDT borç alalım arkadaşlar. Bana max dediğinde bakın 200 dolarlık borç veriyor. Aldığımda risk oranım 1.25 oldu. Hemen bunu hesaplayalım. 250 dolar toplam bakiyemiz var. Bölü yapıyoruz. Ne kadar borç aldık? 200. Eşitliğinde 1.25 çıktı arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Burada dikkat etmeniz gereken şey, burada 5x kaldıraç var ve burada 10x kaldıraç var. Borç aldığımızda arkadaşlar ne kadar borç alıyor bize? 450 dolarlık borç veriyor bize. Hemen onaylaya bastığımda bakın buradaki risk oranım da 1.11'e düşmüş oldu. Ben ne demiştim size? 1.1'e düşerse bakiyeniz likide olacak arkadaşlar. O kadar yüksek miktarda borç aldık ki şu anda herhangi bir işlem yaptığımızda pozisyon azıcık tehlikeye girdiğinde bakiyemiz tahliye olacak. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Kesinlikle borç aldığınız miktara dikkat edin arkadaşlar. 10 katı borç alırsanız risk seviyeniz bu kadar oluyor. 5 katı alırsanız da bu kadar oluyor. Tabii ki hesap makinesini kullanmayı öğrendiğimizde bunu çok daha iyi ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ne kadar borç almalıyız, ne kadar pozisyon ayarlamalıyız. Bunları bir sonraki videoda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi hemen bunun da risk seviyesini hesaplayalım. 500 almışız. Bölü 450'de borcumuz var arkadaşlar. 1.11'i bu şekilde bulmuş olduk. Gerçekten hesaplaması çok kolay. Umarım bunun mantığını anlamışsınızdır. Kaldıraç oranlarına çok fazla takılmayın arkadaşlar. Bu size alabileceğiniz maksimum borç miktarını gösteriyor. Eğer ki ben aynı miktarda borç alırsam, bakın 450 almışım, 200 dolarlık borç alsaydım bunun da risk seviyesi 1.25 olacaktı. Tabii ki buradaki bakiye büyüklüğüyle orantılı olması gerekiyor. Yani mantığı şu arkadaşlar. Ben burada 50 dolarla 5x borç aldım. Gidip burada 100 dolarla 5x borç alırsam aynı miktara denk gelecektir. Hemen bunu bir geri ödeme yapalım. 450. 150'sini geri ödeyelim arkadaşlar. Pardon, 250'sini. Burada da 200 dolar borç kalsın. Gördüğünüz gibi risk oranım 1.25 oldu ikisinin. Tabii burada orta seviye risk, burada düşük seviye risk diyor. Bu da kaldıraç büyüklüğüyle alakalı bir şey. Ama fark etmiyor. İkisinde de 1.1'e düştüğünde likide oluyorsunuz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Şimdi tekrardan baktığımızda 250 bölü 200 yaptığımızda gördüğünüz gibi 1.25'i bulmuş olduk. Tamamen hesaplanması aynı şekilde oluyor. Bu risk seviyesini arttırmanın yolu var tabii ki. Buraya bakiye eklersek şöyle bakalım. Şuradan ne kadar ekleyelim arkadaşlar? 250 dolar bakiye ekleyelim buraya. Eklersek risk seviyemiz 2.5 oldu. Arttı yani. Tehlikeden uzaklaştık. Buradan bakiye çekmeye kalkarsak artık burada dikkat etmeniz gereken bir nokta da bu. Şu anda hemen bakiye çekmeye çalışayım. 250 dolar bakiye transfer ettim ama bana sadece 100 dolarını transfer ettiriyor. Çünkü risk seviyem 2'ye düşmüş oldu. Yani şunun mantığını şu şekilde ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bakın 400 dolar toplam bakiye var. Bunun 200 doları borç. Risk seviyem 2. Yani ne demek? Borç aldığınız miktardaki bakiyenizi buradan çekemiyorsunuz. Şuradaki uyarının mantığı bu arkadaşlar. Şurada bir uyarı veriyor ya bize. Risk seviyen 2 ise bakiye çekemezsin diye. Yani bu. Borç aldığım miktardaki bakiyeni buradan çekemiyorsunuz. Binance bunu kendine teminat olarak tutuyor arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Hemen borç al geri öde. Bunun 50 dolar bakiyesini geri ödeyelim arkadaşlar. 50 dolar borcumuzu geri ödeyelim. Bakın tekrardan tıklıyorum. Transfere tıkladığımda bu sefer bana ödediğim miktardaki bakiyemi çekmeme izin verecek büyük ihtimalle. Aynen. 50 dolarlık bakiyemi bana çekebilirsin diyor artık. Bu işin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Hemen borçlarımızı da geri ödeyelim. Geri öde dedim. Maksimum diyorum. Ödedim. Buna tıkladım. Geri öde dedim. Bunu da geri ödüyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir borcum kalmadı. Çünkü pariteler kendi içinde hesaplanıyor. Burada BNB üzerinden borç ödeme yapamıyorsunuz arkadaşlar. Faiz ödeme yapamıyorsunuz. Umarım kafamdakileri sizlere anlatabilmişimdir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.